Gelenekten köklenip geleceğe yeşermeli diyerek 1997 yılında başlar yolculuğuna. Tasarımla başlayıp üretimle devam ederken şimdi pazarlama kanallarını çeşitlendirmek suretiyle geliştikçe çoğalıyor, çoğaldıkça gelişiyor. Geleneksel kültürümüzün 2 boyutlu düzlemdeki yazı ve çizi sanatlarını 3 boyutlu yorumlayıp üreterek kültürümüze bir ilk kazandıran Nakkaş Boytu firma kurucusu Murat Özcan anlatıyor. Nakkaş Boytu, gelenekten köklenip geleceğe yeşermeli diyerek 97 yılında başlar yolculuğuna. Tasarımla başlayıp üretimle devam ederken şimdi pazarlama kanallarını çeşitlendirmek suretiyle geliştikçe çoğalıyor, çoğaldıkça gelişiyor. Geleneksel kültürümüzün 2 boyutlu düzlemdeki yazı ve çizi sanatlarını 3 boyutlu yorumlayıp üreterek kültürümüze bir ilk kazandıran firma kurucusu Murat Özcan anlatıyor. Adım Murat Özcan. Asıl işim tasarım. Nakkaşı, nakkaş boyutu yapandır tasarım. Tasarım kimliği yanında bir de işletme eklendi. Bu da nakkaşın getirisi. Bizim işimiz 3 aşamadan oluşur. Tasarım, üretim, pazarlama ve satış. 97 yılında evvela tasarımla başladık işe. Yaklaşık 7 yıl kadar tasarım çalıştık sadece. İlaveten 17 yıl kadar da üretime ağırlık verdik. Toplam 24 yıl. Tasarımdan emin olmadan üretime, üretimden emin olmadan da pazarlamaya el atmadık. Ve son 1 yıldır pazarlama ayağımızı geliştirmek üzere çalışmalarımızı tamamladık. Ve şu anda da ilk fuarımıza katıldık. Kendi varlığından yeniden ve yepyeni doğuşun hikayesidir Boytu. Evvel zaman içinde yitmemiş, bugünle yetinmemiş bir arayış düşmüş yarının peşine. Arayış bu ya. Kah bir türlü olmazın, kah 1000 türlü çıkmazın eşiğinde kıvranmak onun tabiatındanmış. Zaman zaman içinde, zorluk zaman içinde, nihayet 1001'de soyutun boyutlanarak somutlaşmış hali doğmuş. Günler haftaya, aylar yıla tebdil olurken tam 16 yıl geçmiş üstünden. Bir isim gerekmiş artık. Lakin isim verilmez. Alınırmış töremizin mayasında. Nam dediğimiz varlığın marifetiyle salınırmış. Toplamış 16 yılın fikrini, zikrini, bir ardına bakmış, bir de ileri. Ardına baktığında kendine benzemeye çalışanları görmüş. Ve nakış nakış işlediği, bizi biz yapan hikayeler için yakıştırılan isimleri. Biblo, hediyelik, heykel, heykelcik. Bu ve benzerleri ne karşılık gelirmiş derdine, ne revaymış hassasiyetini takip ettiği ceddine. İşte o an bir rüzgar esmiş Korkut ilinden. Atasının adını yürüten oğul. Var da git, engin bir bedestende kurul. Der gibi bir rüzgar. Boy boy boylansın, soy soy soylansın diye. Geleneğe bürünsün, görünsün boytu diye. Geleneğin zemininden doğrulurken çizgiler ve geleceğe uzanırken hikayeler, mananın somutlaşmış hali böyle almış Boytu Mücerret ismini. Boytu, varlığın güllerinden yeniden doğuşu, Boytu, Türk İslam sanatlarının 3. boyutu Ve boytu, gelenekten geleceğe taşırken ceddin değerlerini, nereden geldiğini hiç unutmamış. Biz diyelim kulaktan kulağa, siz deyin kuşaktan kuşağa. Artık boytu bir hikayeyi nasıl yazdıysa öyle okunmuş. Boytu, Türk İslam sanatlarının 3. boyutu demek mümkün. Henüz kendi alanını inşa etmekte olan bir boyut. Bizim sanatlarımızda ekseriyetle hep 2 boyutlu düzlemdedir çalışmalar. Hat, tesip, ebru, minyatür, çini, tekstil gibi. 3 boyutlu işlere pek rastlanmaz bizde. Öyle bir alan yok.
Dolayısıyla bunun bir adı da yok. Formlar ilgi alanı olunca, formlarla fazlaca iştigal edince artık nereye baksanız form görüyorsunuz. Öyle ki 2 boyutlu bir görsele bile baksanız bir anda canlanıveriyor gözünüzde. Ayağa kalkıyor, vücut buluyor. Ve serde Türk İslam sanatlarına da bir hayranlık olunca, örneğin bir hat levhasına baktığınızda bir forma bürünüyor tahayyülünüzde. Boyutlanıyor. Bu müthiş bir haz. Bunu yapmasak duramazdık. Ve duramadık da. Nitekim 2004 yılında ilk örneklerini çıkarttık ve ürettik. Böylece yaygın anlamda bu işi başlatmış olduk. İlk çıktığımızda bir isim bulamadık ve biblo dendi. O gün bugündür de bu isimle anıldı. Halbuki bu işin ruhuna hiç uygun bir isim değildi bu. Ve bugün bu ikinci çıkışımızda artık bu problemi halletmek gerek dedik. Bir isim çalışması başlattık. Yüzlerce öneri arasından Boytu ismini tercih ettik. Boyut kelimesinden türettik. Nasıl ki hat, çizgi demek, boyutu da boyutlamak demek. Lügatta yer alan bir isim değil henüz. Özellikle lügatta olmayan bir isim olsun istedik ki altını doldurmak ödevimiz olsun. Gelenek, asırlardır insanlığa ışık düşürmüşken, Nakkaş Boytu da yeni bir boyutu geleneğe ekleme düşünü kuruyor. Artık bundan sonra vazifemiz bu işin hakkını vermek. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz bütün işlerin çok daha ötesine geçmek. Bizi biz yapan değerlerin geleceğe taşınmasında bir nebze de olsun pay alabilmek. Bu yüzden biz asıl şimdi başlıyoruz.